Merhaba Kadınlar Sitesi üyeleri. Ben örgü admini Hatice. Bugün sizlerle bir topak ipten bir tane yeni doğan bebek yeleği öreceğiz. Yeleğimizi örmek için 310 metrelik ince bebe yünü ve 3 numarada şiş kullanacağız. Yeleğimizin önünü 35 ilmek olarak başlıyoruz. 35 ilmeğimizi 5 diş haraşo olarak öreceğiz. Sonra örnek yapımına başlayacağız. Örnekler için ön patta 5 ilmek haraşo, 5 ilmek düz, 5 ilmek ters şeklinde kesme şekeri örneğimize başlıyoruz. Kesme şekerimizi örneğimizi 5 ilmekten 5 sıra olarak öreceğiz. Her 5 sırada bir örnek değiştirerek koltuk kısmına kadar örüyoruz. Koltuğa kadar 13 tane örnek yapıyoruz. 13 örnek olduğunda 35 ilmeğimizin hepsini haraşo örmeye başlıyoruz. Burada koltuk kısmında 8 ilmek kestim. Yakada da 4 sıra arayla 9 tane ilmek kestim ve 18 ilmekle yeleğimizin omuzlarını tamamladım. Yeleğimizin arkasına 65 ilmek olarak başlıyoruz. Yine alt kısımda 5 diş haraşo olarak ördüm. Burada kesme şekeri örneğine başladım. Arkada 13 tane kesme şekeri örneğimiz var. Bu şekilde koltuk kısmına kadar 13 örnek uzunluğunda ördük. Koltukta yine tüm ilmeklerimizi haraşo örmeye başladık. Koltuk kısmında 4'er tane ilmek kestim. Yeleğimizin arkasında haraşo örerek bu şekilde tamamladım. Yeleğimizi ördükten sonra ipimiz artıyor. İpimiz arttığı için de şöyle küçük, sevimli, güzel bir tane de patik öreceğiz. İnşallah bundan sonraki videomuzda bu patiğin videosu olacak. Şimdi yeleğimizin yapımına geçebiliriz. Hepimize kolay gelsin. Yeleğimizi örmek için 310 metrelik ince bebe yünüm var ve 3 numarada şiş kullanacağım. Yeleğimizin önü için 35 ilmek olarak başlıyoruz. Yeleğimizin alt kısmında haraşo olarak öreceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sonraki ilmeğimi sağdan sola doğru şim taktım. Üzerine de ip attım ve ördüm. Tekrar sağdan sola doğru şim takıp üzerine de ip atıp örüyorum. Yeleğimizin alt kısmında kıvrılmaması için haraşo olarak örüyoruz. Bu ördüğümüz ilk sıra örgünün ön yüzü olacak. 35 tane ilmeğim var. İnce bir ipim var ve 3 numarada şiş kullanıyorum. Yani ince şiş kullanıyorum. ...35 ilmeğimizin hepsini haraşo örerek başa kadar gidiyoruz. Birinci sırayı bu şekilde tamamladık. Döndük ikinci sıraya, örgün arka yüzüne. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Sonraki ilmeklerimi haraşo olarak örüyorum. Şu anda ikinci sıradayız. Bu şekilde 5 sıra haraşo olarak örelim. 6. sırada ilk iliğimizi açacağız. Yeleğimizin alt kısmı için 5 sıra haraşo olarak ördük. Döndük örgün arka yüzüne 6. sıraya. 6. sıramızda haraşo örmeye başlıyoruz. 35 tane ilmeğim var. 30 tanesini haraşo olarak örüyorum. Yani sol şişimde 5 ilmek kalana kadar haraşo örerek gidiyorum. İliklerimizi örgünün arka yüzünde açacağız. Şimdi sol şişimizde 5 tane ilmeğimiz var. 5. ve 4. ilmek. İkisini birlikte ördüm. Burada bir tane eksiltme yaptım. Ördüğüm ipi sağdaki şişe doladım. Bir tane de artma yaptım. Önce eksiltme yaptım. Sonra artma yaptım. Sol şişimde 3 tane ilmeğim var. Kalan 3 ilmeğimi de haraşo olarak örüyorum. Yine haraşo örmeye devam ediyoruz. Yeleğimizin alt kısmında. Şöyle üzerinden bir sıra geçip iliğimi de göstereceğim sizlere. Buraya ilk iliğimizi de açmış olduk.
Bundan sonra ilik aralarını şöyle haraşoları sayalım. 12 diş haraşo ara ile iliklerimizi açarak devam edeceğiz. Şimdi yeleğimizin alt kısmındayız. Yani tam şuradayız. Burada şu anda 7. sıraya gidiyorum. 7. sıra haraşomuzu örüyoruz. Burada yeleğimizin alt kısmında toplamda 10 sıra haraşo var. Burayı 10 sıra haraşoya tamamlayalım. Yeleğimizin alt kısmı için 10 sıra haraşo olarak ördük. Şimdi örnek yapımına başlıyoruz. Şu anda örgünün ön yüzündeyiz. Ön pat için yani tam şurası için 5 ilmeğimizi haraşo olarak örüyoruz. Burası hep haraşo olarak örülecek. Beş ilmeğimi haraşo olarak ördüm. Örnek için şurada 5 ilmek düz. Örneklerimizi 5 ilmek üzerine kuracağız. Beş ilmeğimi düz olarak ördüm. İkinci örnek için 5 ilmek ters. Beş ilmeğimi yani ikinci örnek için ters olarak ördüm. Üçüncü örnek 5 ilmek düz. Yine 5 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Dördüncü örnek için 5 ilmek ters. Beşinci örnek için yani tam burası için 5 ilmek düz. Sonuncu örnek 6. örnek için 5 ilmek ters. Bu şekilde 6 tane örneğimizi başladık. Döndük örgünün arka yüzüne. Örgünün arka yüzünde örneklerde kenarda 5 ilmek düz. Beş ilmek ters. Tekrar 5 ilmek düz. Örneklerimiz bu şekilde devam edecek. 5 ilmek ters, 5 ilmek düz olarak örüyoruz. 5 tane düz ördüm. 5 ilmek ters. Tekrar 5 ilmek düz. Beş ilmek ters. 6. örneğimiz. Ön pata geldik. Ön pattaki 5 ilmek haraşo. Döndük örgün ön yüzüne. Örneklerde 3. sıramızdayız. Ön pat için yine 5 ilmek haraşo. Birinci örnek için 5 ilmek düz. İkinci örnek 5 ilmek ters. Üçüncü örnek 5 ilmek düz. Şöyle örneklerimi göstereyim. Bakın örnekler çıkmaya başladı. Devam ediyorum. 4. örnek 5 ilmek ters. Beşinci örnek 5 ilmek düz. Altıncı son örnek 5 ilmek ters. Şimdi örneklerimize bu şekilde devam edeceğiz. Şöyle bakın örneklerimiz epey çıktı. Şimdi bir örnek 5 sıra üzerine kuruluyor. 5 ilmekten oluşuyor. 5 sıra olarak örülüyor. Şu ana kadar örneklerde 3 sıra ördük. Bu şekilde 5 ters, 5 düz olarak birinci örneği 5 sıraya tamamlayalım. Birinci örneğimizi 5 sıra olarak ördük ve örnek tamamlandı. Şimdi ikinci örneğimize başlayacağız. İkinci örneğimize örgünün arka yüzünden başlayacağız. Birinci örneğimize örgünün ön yüzünden başlamıştık. İkinci örneğimize örgünün arka yüzünden başlıyoruz.
Şimdi alttaki örgüye bakıyoruz. Alttaki örgü düz. Yani buraya ters yapacağız. Düz örneğin üzerine 5 ilmek ters. Burada alttaki zaten ters olarak örülmüş. Bu tersin üzerine de 5 ilmek düz öreceğiz. Burada ikinci örnek için 5 ilmek düz. Şu anda örgünün arka yüzündeyim. 5 ilmek ters. Beş ilmek düz. Ters örneklerin üzerine düz olarak örüyoruz. Düz örneklerin üzerine ters olarak örüyoruz. Burada 5 ilmek ters. 5. örnekteyim. Ve 5 ilmek düz. 6. örnek. Ön pattaki 5 ilmek haroşa olarak örülüyor. O hiç değişmiyor. Örneğimizin birinci sırasını tamamladık. Döndük örgünün ön yüzüne. Yine ön patta 5 ilmek haroşa. Bakın örnekler zaten altta düz varmış. Burası ters. Burada 5 ilmek ters. Beş ilmek düz. Tekrar 5 ilmek ters. Ve 5 ilmek düz. Burada 5. örnek için 5 ilmek ters. Altıncı örnek içinde 5 ilmek düz olarak örüyoruz. Örneklerimize bu şekilde devam edeceğiz. Sıralarımızı sayarken şöyle ters sıralardan sayabilirsiniz. Şu ana kadar ikinci örnekte 2 sıra olarak ördük. Her örnek 5 sıra olarak örülüyor. 5 ilmekten oluşuyor, 5 sıra olarak örülüyor. Şu anda ikinci örneğe başladık. Bu şekilde koltuk kısmına kadar 13 tane örnek örelim. İliklerimizi açmayı unutmayalım. Şöyle haraşoları sayalım. 12 diş haraşo ara ile iliklerimizi açarak koltuk kısmına kadar 13 tane örnek yapalım. Yeleğimizin önünü koltuk kısmına kadar 13 örnek uzunluğunda ördük. Şimdi koltuk ve yakayı keseceğiz. Koltuk ve yakayı kesmeden önce tüm ilmeklerimizi haraşo örmeye başlayacağız. 35 tane ilmeğim var. 35 ilmeğimizin hepsini haraşo olarak örüyoruz. ...35 ilmeğimizi 3 diş haraşo yani 6 sıra olarak örelim. Yeleğimizin koltuk kısmında 35 ilmeğimizin hepsini 3 diş haraşo olarak ördük. Şimdi koltuk ve yaka kesmeye başlıyoruz. Koltuk için ilk etapta 6 ilmeğimizi kesiyoruz. Ve 6 tane ilmeğimi kestim. 29 tane ilmeğim kaldı. Kalan 29 ilmeğimizin hepsini haraşo olarak örüyoruz. Döndük örgün ön yüzüne. Buradan da yaka için kesme yapmaya başlayacağız. Kenardan 4 ilmeğimi haraşo olarak örüyorum.
4 ilmek ördük. 5. ve 6. ilmek. İkisini birlikte ördüm. Yaka için buradan bir ilmek kestim. Kalan ilmeklerimin hepsine haraşo örerek başa kadar gidiyorum. Örgünün arka yüzüne koltuktan kesim yapmaya devam ediyoruz. Koltuk kısmında 1. ve 2. ilmek. İkisini birlikte ördüm. Koltuk için bir ilmek daha kestim. Yani 7. ekstremi yaptım burada. Kalan ilmeklerimin hepsini haraşo olarak örüyorum. Döndük örgünün ön yüzüne. Yaka kısmındayız. Burada yaka için kesim yapmayacağız. Yakadan kesimleri 4 sıra arayla yapacağız. Burada örgünün ön yüzünde tüm ilmeklerimi haraşo örerek başa kadar gidiyorum. Örgünün arka yüzüne koltuk kısmındayız. Koltuk kısmında yine burada 1. ve 2. ilmekler. İkisini birlikte ördüm. Koltuk için bir ilmek daha kestim. Yani 8. ilmeğimi kestim. Koltuğu bu şekilde tamamladık. Koltuktan başka ilmek kesmeyeceğiz. Kalan ilmeklerimin hepsini haraşo örerek başa kadar gidiyorum. Döndük örgünün ön yüzüne. Örgünün ön yüzünde yaka için buradan kesim yapacağım. Kenardan 4 ilmek haraşo. 5. ve 6. ilmek. İkisini birlikte ördüm. Yaka için bir ilmek daha kestim. Yani yaka için 2. ilmeğimi burada kestim. Kalan ilmeklerin hepsini haraşo örerek başa kadar gidiyorum. Koltuk kısmına kadar gidiyoruz. Başa vardığımda örgümü tekrar yarı koyup göstereceğim sizlere. Yeleğimizin koltuk kısmında 35 ilmeğimizin hepsini 3 diş haraşo olarak ördük. Koltuk için birinci etapta 6 ilmeğimi kestim. Kalan ilmeklerimi haraşo örerek başa kadar geldim. Örgünün ön yüzünde yaka için 5. ve 6. ilmekleri ikisini birlikte ördüm. Burada bir tane ilmek kestim. Koltuk kısmından örgünün arka yüzünde hep 1. ve 2. ilmekleri birlikte örerek kesim yaptım. Koltukta 8 tane ilmek kestim. Bu şekilde koltuğumu tamamladım. Yakadan ilmek kesmeye devam edeceğiz. Hep burada örgünün ön yüzünde 5. ve 6. ilmekler. İkisini birlikte örerek kesim yapalım. Şu ana kadar yaka için 2 tane ilmek kestim. Yakada 4 sıra arayla 9 tane ilmek keselim. Yani omuzda 18 ilmek kalana kadar yakadan kesim yaparak devam edelim. 18 ilmek kaldığında kesim yapmadan 18 ilmekle haraşo örerek yeleğimizin omzunu tamamlayalım. Yeleğimizin önünde şöyle yaka kısmından 4 sıra arayla 9 ilmek eksilterek geldim. Tam şuraya kadar eksilttim. 18 ilmek kaldığında kalan 18 ilmeğimi hiç eksiltme yapmadan haraşo olarak ördüm. Şuradan koltuktan itibaren haraşo örmeye başladığım yerden itibaren sayıyorum. 30 diş haraşo olduğunda omuzu düz olarak bitirdim. Birinci önümüzü bu şekilde bitirdik. İkinci önümüzde yine 35 ilmek olarak başladık. Koltuk kısmına kadar 13 örnek uzunluğunda ördüm ve koltukta tüm ilmeklerimi haraşo örmeye başladım. 3 diş haraşo oldu. Şimdi yaka ve koltuğu kesmeye başlayacağız. Şu anda koltuk kısmındayım. Buradaki koltuğu örgünün ön yüzünde keseceğiz. Birinci öndeki koltuğu örgünün arka yüzünde kesmiştik. Buradakini de örgünün ön yüzünde keseceğiz. 3 diş haraşo ördükten sonra koltuk için kenardan 6 ilmeğimi kesiyorum. Şöyle 6 ilmeğimizi kestik koltuk için. Diğer ilmeklerimi haraşo örerek gidiyorum. Yaka kısmında 6 ilmek kalana kadar.
Yaka kısmında 6 tane ilmeğim kaldı. 6. ve 5. ilmek. İkisini birlikte ördüm. Yaka için birinci ekstrem yaptım. Sol işimde 4 tane ilmeğim kaldı. Kalan 4 ilmeğimizi de haraşo olarak ördük. Döndük örgünün arka yüzüne. Örgünün arka yüzüne hiç kesim yapmıyoruz. Tüm ilmeklerimi haraşo örerek başa kadar gidiyorum. Örgünün ön yüzüne koltuk kısmındayım. Koltuktan bir eksiltme daha yapacağım. Koltuk kısmında birinci ve ikinci ilmek. İkisini birlikte ördüm. Koltuk için 7. eksiltmemi yaptım. Kalan ilmeklerimin hepsini haraşo olarak örüyorum. Örgünün ön yüzündeyiz ama yaka için kesim yapmayacağız. Yakayı 4 sıra arayla kesim yapıyoruz. Tüm ilmeklerimizi haraşo örerek başa kadar gidelim. Örgünün arka yüzüne döndüğümüzde de yine aynı şekilde tüm ilmeklerimizi haraşo örerek başa kadar geleceğiz. Örgünün arka yüzünde yine tüm ilmeklerimizi haraşo olarak örelim. Döndük örgünün ön yüzüne koltuk kısmındayız. Koltuk kısmında birinci ve ikinci ilmek. İkisini birlikte ördüm. Koltuk için 8. eklemimi yaptım. Bu şekilde koltuk kısmını tamamladık. Koltuktan başka ilmek kesmeyeceğiz. Şimdi haraşo örerek gidiyorum. Yaka kısmında 6 ilmek kalana kadar. Altı tane ilmeğimiz var. 6. ve 5. ilmek yaka kısmında. İkisini birlikte ördüm. Yaka için ikinci eksiltmemi yaptım. Sol şişimde 4 tane ilmeğim kaldı. Kalan 4 ilmeğimizi haraşo olarak örüyoruz. Yeleğimizin koltuk kısmına geldiğimizde ilk etapta 6 tane ilmek kestim. Sonra tek tek 2 ilmek daha kestim. Yani koltuk kısmından 8 ilmek kestik. Bu şekilde koltuğumuzu tamamladık. Koltuk kısmından başka ilmek kesmeyeceğiz. Yaka kısmından da ilmek kesmeye başladık. Burada yaka kısmında 6. ve 5. ilmeği birlikte örerek kesim yapıyorum. Yakada 4 sıra arayla ilmek kesiyoruz. Şu ana kadar yakadan 2 tane ilmek kestim. Bu şekilde yakadan 9 tane ilmek keselim. 18 ilmek kalana kadar eksiltelim. 18 ilmek kaldığında aynı burada yaptığımız gibi bakın şuraya kadar kesim yaptım. Buradan itibaren 18 ilmek kaldı. 18 ilmeğimi haraşo olarak ördüm. Şuradan haraşo örmeye başladığım yerden itibaren sayın. 30 diş haraşo olduğunda ikinci önümüzün omzunda düz olarak bitirelim. Yeleğimizin arkasına 65 ilmek olarak başladık. 65 ilmeğimi 5 diş haraşo yani 10 sıra haraşo olarak ördüm. Burada kesme şekeri örneğine başladım. Yine 5 düz 5 ters olarak bu şekilde ördüm. Arkada 13 tane örnek oldu. Yine 5 sıra arayla örneklerimi değiştirerek geldim. Koltuk kısmına kadar da 13 tane örnek yaptım. Ve burada tüm ilmeklerim 65 tane ilmeğimin hepsini haraşo örmeye başladım. 3 diş haraşo olduğunda şimdi koltuğu keseceğiz. 65 tane ilmeğim var. Şu anda örgünün ön yüzündeyim. Birinci koltuk için kenardan 3 ilmeğimizi kesiyoruz. Üç tane ilmeğimi kestim. 62 tane ilmeğim kaldı. Kalan 62 ilmeğimin hepsini haraşo örerek başa kadar gidiyorum. Arka koltuktan ilmek az kesiyoruz. Şöyle göstereyim. Çok az kestik. Daha bitmedi. Bir ilmek daha keseceğim ama arkadan yeleklerin arkasında daha az ilmek kesiyoruz. Şimdi kalan 62 ilmeğimizin hepsini haraşo örerek başa kadar gidelim. İlmeklerimizin hepsini haraşo olarak ördük. Döndük örgünün arka yüzüne. İkinci koltuğu örgünün arka yüzüne kesiyoruz. Birinciyi örgünün ön yüzüne kestik. İkinciyi örgünün arka yüzüne kesiyoruz. Kenardan yine 3 tane ilmek kesiyorum. Üç tane ilmeğimi kestim. Kalan ilmeklerim şu anda 59 tane ilmeğim kaldı. Kalan ilmeklerin hepsini haraşo örerek
başa kadar gidiyorum. İlmeklerimizin hepsini haraşo olarak ördük. Döndük örgünün ön yüzüne. Birinci kolduk kısımdayım. Burada başta birinci ve ikinci ilmek. İkisini birlikte ördüm. Koltuk için dördüncü ekstremi yaptım. Kalan ilmeklerimizin hepsini haraşo olarak örüyoruz. İlmeklerimizin hepsini haraşo olarak ördük. Döndük örgünün arka yüzüne. İkinci koltuktayım. Yine burada birinci ve ikinci ilmek. İkisini birlikte ördüm. Koltuk için bir eksiltme daha yaptım. Yani buradan da 4 tane ilmek kesmiş oldum. Şimdi kalan ilmeklerimizin hepsini haraşo örerek başa kadar gidelim. İlmeğimizin arkasında 65 tane ilmeğimiz vardı. 65 ilmeğin koltuk kısmına geldiğimizde haraşo olarak örmeye başladık. 3 diş haraşo olduğunda koltuk için burada örgünün ön yüzünde ilk önce 3 tane ilmek kestim. Haraşo örerek devam ettim. İkinci koltuğumuzu örgünün arka yüzünde yine 3 tane ilmek kestik. Haraşo örerek devam ettik. Örgünün ön yüzüne döndüğümüzde birinci koltukta birinci ve ikinci ilmeği birlikte örerek bir ilmek daha kestim. Yani buradan 4 tane ilmek kestim. Yine haraşo örerek devam ettim. Örgünün arka yüzüne döndüğümüzde de yine birinci ve ikinci ilmeği birlikte örerek buradan da bir ilmek daha kestim. 4 ilmek de buradan kesmiş oldum. Bu şekilde koltuk kesmeyi tamamladık. Şu anda 57 tane ilmeğimiz kaldı. Bundan sonra 57 ilmekle haraşo örerek devam edeceğiz. Şuradan haraşo örmeye başladığım yerden itibaren sayıyorum. 30 diş haraşo olduğunda yeleğimizin arkasını düz olarak bitirelim. Yeleğimizin arkasını şuradan haraşo örmeye başladığımız yerden itibaren sayıyoruz. 30 diş haraşo olduğunda arkayı düz olarak bitiriyoruz. Şimdi yeleğimizi dikmek için de arkayı masanın üzerine koyduk. Örgünün ön yüzü üstte kalacak şekilde. Ön omuzları hatırlarsınız 16 ilmekle yapmıştık. Şuradan sayıyorum. 16 ilmeği saydım. Buraya bir iğne taktım. Buradan da kenardan 16 ilmek saydım. Buraya da bir iğne taktım. Yani önler buraya kadar gelecek. Orta kısmı enselik olacak. Arkayı masanın üzerine koyduk. Önü de getirdik. Onun üzerine kapattık. Örgülerin ön yüzleri birbirine bakacak şekilde bu şekilde kapatıyoruz. Omuzu buraya koyduk. Şöyle iğneleyebilirsiniz de dikmesi kolay olacaktır. Buradan kenardan omuzlarımızı dikmeye başlıyoruz. Şöyle geriden batıp ileriden çıkarak omuzlarımızı makine dikişi olarak dikiyoruz. Bu şekilde iki omuzumuzu da dikelim. Yanları dikmek için de yine arkayı masanın üzerine koyduk. Örgün ön yüzü üstte kalacak şekilde. Önü de getirdim. Onun üzerine kapattım. Örgülerin ön yüzleri birbirine bakıyor. Bu şekilde kapattım. Şuradan koltuktan itibaren dikmeye başlayacağız. Buradan koltuktan iğneliyorum. Dikerken şöyle örneklere dikkat edin. Altta arkada ters ilmekler var. Önde düz ilmekler var. Bu şekilde birbirine denk getirin. Örneklerde de bütünlük olsun. Bu şekilde güzel iğneyelim. Ondan sonra dikelim. İpimizi sabitledik. Buradan tam koltuk altından dikmeye başlıyorum.
Yanları da yine makine dikişi olarak dikiyoruz. Dikerken kontrol edelim düzgün bir şekilde. Örnekleri düzgün denk getirerek dikelim. Şöyle geriden batıp ileriden çıkıyorum. Bu şekilde yeleğimizin yanlarını da dikelim. Yeleğimizin omuzlarını ve yanlarını diktim. En son düğmelerini de diktim. Yeleğimi bu şekilde tamamladım. Yeleğimiz bittikten sonra şu kadar ipimiz artıyor. Yani bir ip yetiyor ve artıyor. Şimdi yeleğimizi ben ölçmek istiyorum sizler için. Şöyle en genişliği 23 santim olmuş. Yani beden etrafı 46 santim. Boyunu da ölçelim. Boyu da 31 santim olmuş. Yeni doğan 6 aylık kadar olan bebeklere rahatlıkla olabilecek bir yelek oldu. Siz daha büyük yapmak isterseniz yorum bölümünden sorabilirsiniz. Ben sizlere oradan yardımcı olmaya çalışırım. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma üye olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.